Merhaba hanımlar, Hamarat Anneler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevim. Bugün sizlerle bu güzel hırkanın yapımını çalışmak istiyorum. Hırkamız 1-2 yaş bebekler için uygundur. Yaprak modellerinden oluşuyor genellikle hırkamız ve prenseslerimize çok yakışacak bir hırka modeli olduğunu düşünüyorum. Ben çok keyifli ördüm. Umarım siz de keyifli örersiniz. Şöyle yakından incelediğimizde omuz kısımlarında yaprak detaylarımız var. Şu şekilde ve etek uçlarında da yaprak detaylarımız. Gene şapkamızda da yaprak detaylarımız var. Size bu hırkanın yapımını anlatacağım. Umarım siz de beğenirsiniz ve keyifli örersiniz. Hırkamın yapımına geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Sevgiyle örün. Hırkamız için gerekli malzemeleri sayacağım. Ben 4,5 numara misinalı şişle öreceğim hırkamı. Çünkü ipim biraz kalın. Burada da 4,5 ve 5 ile örebilirsiniz yazıyor. Sizin de tercihinize bağlı. Ben bu ipi yeni keşfettim. Gerçekten çok güzel dokusu. Yumuşacık bir ip. Siz farklı bir iple de yapabilirsiniz. Ben daha önce Alize'nin Baby Besti ile yapmıştım. Ondan tam 2,5-3 ip gidiyor bu hırka için. Ama onun metresi uzundu. Bunun metresi 145 50 gram ağırlığında. O 100 gram ağırlığında 240 metre olduğu için 2,5 ip gitmişti. Bunda da tahminim 4,5-5 ip gider diye düşünüyorum. Yarn Art Allegro ipini kullanacağım. İlk defa kullanıyorum. Bilmiyorum, dokusu çok hoşuma gitti. Hırkada da çok güzel olacağını düşünüyorum. Tabii sizin de tercihinize kalmış. Başka iplerle de örebilirsiniz. Şimdi isterseniz örgümüze geçelim. Örgümüz bütün şekilde öreceğimiz için şapkadan başlayarak öreceğiz. Ben şişime 86 ilmek atarak tırtıklı çalışma tekniğiyle başladım. Videoyu uzatmak istemediğim için. Sayfamda mevcut tırtıklı çalışma tekniğiyle siz de 86 ilmek atarak şapkanın yapımına başlayabilirsiniz. Şimdi modelin oturması için 87 ilmek olması gerekiyor. Ama tırtıklıda çift sayılar olması gerektiği için buraların oturması için. Şimdi başlarken bir ilmeğimi aldım. Buradan bir gizli artırma yapıyorum ki sayım tam 87'ye denk gelsin. Evet. İki ilmeğimi ördüm. 3 4 5 model kuracağım. Yaprak modeli olacak şapkamızda. 1 2 3 4 5 ilmeğimi ördükten sonra bu 2 ilmeğimi bu tarafa doğru kesim yapıyorum. Bir tane doladım. Bir ilmeğimi ördüm. Bir dolama yapıyorum. Bu sefer sola doğru keseceğim için ipimin yönünü değiştirip dolamamı yapıyorum. Bu ilmeğimi saymıyorum, kestiğim ilmeğimi. Ortada 7 ilmek olacak. 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmeğimi ördüm. Yedi ilmeğimi ördüm kesimden sonra. Şimdi gene bir tane daha kesim çalışması yapıyorum. Gene kesimim sağ olacak şekilde kesiyorum. Bir tane doladım. Bir ilmeğimi örüyorum. Bir tane doluyorum. Bu sefer gene kesim yapıyorum. Gene sola bakacak şekilde kesimimi yaptım. Kesim yaptığım ilmeğimi saymıyorum. Ortada 7 ilmek olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmeğimi ördüm.
Bu sırayı hep böyle yapacağız komple. 7 ilmekten sonra gene bir kesim yapıyorum. Sağa bakacak şekilde kesimimi yaptım. Bir tane doladım. Bir örüyorum. Bir tane doluyorum. Gene kesim yapıyorum. Sola bakacak şekilde. Kesimimi yaptım. Kesimlerimiz genelde hep bu dolama yaptıklarımızdan öncesi ve sonrasında kesimlerimizi oluşturuyoruz. Kesimimi yaptım. Bu ilmeğimi saymıyorum gene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi ördüm. 7 ilmeğimi ördüm. Gene sağa bakacak şekilde kesimimi yapıyorum. Bir ilmek doluyorum. Bir ilmek ördüm. Bir dolama yaptım. Bu sefer gene ilmeğimin yönünü değiştirip sola bakacak şekilde kesimimi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi örüyorum. Gene kesimime geldim. Sağa bakacak şekilde bir kesim yapıyorum. Bir dolama yaptım. Bir tane ördüm. Bir dolama yaptım. Sola bakacak şekilde yönünü değiştirip kesimi yaptım. Yaprağımızı böyle bu şekilde buralarda yaprak modelimiz oluşacak. Gene 7 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmeğimi ördüm. Gene sağa bakacak şekilde kesimimi yapıyorum. Dolamamı yaptım. Bir tane ördüm. Bir tane doladım. Sola bakacak şekilde kesimimi yapıyorum. Netleşmedi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi ördüm. Gene sağa bakacak şekilde kesimimi yapıyorum. Bir dolama yaptım. Bir ördüm. Bir dolama yaptım. Sola bakacak şekilde ilmeğimi yönünü değiştirip kesimimi yaptım. Kalan 1, 2, 3, 4, 5. Bu son bitiş yerlerine ben haroşa şeklinde yapacağım. Çünkü hırkamızı örerken ilmek alacağımız için haroşa şeklinde yaptığımızda ilmeklerimizi alırken daha rahat olacak. O şekilde yapacağım. Yani arkaya geldiğim zaman hemen şöyle sadece baştaki ve sondaki ilmeğimi direkt arkadan alacağım. Arkada hiçbir işlem yapmadan tersten örüyoruz bütün sıramızı. Bu şekilde. Arka sıramızı örelim. İkinci sırada devam edelim. Yine son ilmeğimi de tersten örüyorum. Ön sıramıza geldik. Bakın şu şekil olacağı için ilmekleri alırken daha rahat olacaktır. Ama sizin kendi tercihinize bağlı. İstediğiniz şekil yapabilirsiniz. Yeni sıramıza geldik. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi örüyorum. Yine kesim çalışması yapacağım. 4 ilmeği ördükten sonra 2 ilmeğimi gene sağa bakacak şekilde kesiyorum. Burada doladığım ilmeğim vardı. Doladığım ilmeğimi örüyorum. Ortadaki bir ilmeğime geldim. Hemen bir ilmeğimi yanından, yani sağından ve solundan birer tane artırma yaptım. Bu ilmeğim sabit kalacak. Sabit kalacak ilmeğim hem sağından ve solundan artırma yapacağız hep. Artırmamı yaptım. Bir tane doladığım ilmeğim vardı. Dolama ilmeğimi ördüm. Gene kesim yerime geldim. İlmeğimi sola bakacak şekilde çeviriyorum.
ve kesimimi yapıyorum. Ortada 1, 2, 3, 4, 5. Bu sefer 5 ilmeğimi ördüm. Gene kesim yerimdeyim. Kesim yerime geldim. Sağa bakacak şekilde ilmeğimi kesiyorum. Artırdığım ilmeği örüyorum. Orta ilmeğimdeyim. Sağından ve solundan dolamamı yaptım. Artırma yaptığım ilmeği ördüm. Gene kesim yerimdeyim. Sola döndürüyorum ilmeğimi ve kesiyorum. Ortada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmeğim var. 5 ilmeğimi ördüm. Gene kesim yerime geldim. Hemen kesimimi sağa doğru yaptım. Dolama ilmeğimi ördüm. Orta ilmekteyim. Sağından ve solundan dolamamı yaptım. Diğer doladığım ilmeğimi ördüm. Gene kesim yerime geldim. Sola bakacak şekilde çevirip kesimimi yaptım. Ortada 1, 2, 3, 4, 5. Ortadaki 5 ilmeğimi ördüm. Kesim yerimdeyim. Kesimimi yaptım. Dolama ilmeğimi ördüm. Orta ilmekteyim. Sağından ve solundan dolamamı yaptım. Diğer dolama yaptığımı ördüm. Yine kesim yerimdeyim. Sola bakacak şekilde kesimimi yaptım. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Ortamızda 5 ilmek kalacak. 5 ilmek kaldıktan sonra kesimi yapacağım. Kesimi yaptıktan sonra bir tane dolamam vardı. Dolamamı örüyorum. Orta ilmeğime geliyorum. Sağından ve solundan dolama işlemi yapıyorum. Diğer dolamamı ördükten sonra gene bir kesim yapıyorum sola bakacak şekilde. Bu sıramızı da böyle tamamlayalım. Arka sıramızda tersten örelim. Diğer sırada gene birlikte işlemimize devam edelim. Üçüncü sıramıza geldik. Gördüğünüz gibi modelimiz oluşmaya başlıyor. Üçüncü sıramızda da gene aynı işlemleri yapacağız. 1, 2, 3 ilmeğimi ördüm. Gene kesim yerimdeyim. Hemen sağa bakacak şekilde kesimimi yapıyorum. 2 tane dolama yapmıştım. Dolamalarımı ördüm. Ortadaki sabit yerimdeyim. Sağından ve solundan dolamamı yapıyorum. Diğer 2 dolamamı da örüyorum. Kesim yerimdeyim. Sola bakacak şekilde döndürüp kesimimi yapıyorum. Ortada 1, 2, 3 tane ilmeğimi ördüm. Yine kesim yerime geldim. Sağa bakacak şekilde kesimimi yapıyorum. 2 tane dolamam vardı. 2 dolamamı örüyorum. Orta ilmekteyim. Sağından ve solundan dolamamı yaptım. Diğer 2 dolamamı örüyorum. Kesim yerimdeyim. Kesimimi de yaptım. Ortamda 1, 2, 3 ilmeğimi örüyorum. Kesim yerimdeyim. Kesimimi yaptım. 2 tane dolamam vardı. Dolamalarımı örüyorum. Bir tane dolama yapıyorum sağından ve solundan. 2 dolamamı ördüm. İlmeğimi sola bakacak şekilde kesimimi yaptım. Ortadaki 3 ilmeğimi de örüyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Arkada gene hiçbir işlem yapmadan örelim. Diğer sıramızda aynı şekilde. Bu ortada 3 ilmek kalıyordu ya. Diğer sıramızda ortada 1 ilmek kalacak. Yapalım 4. sıramızı. 5. sıramızı da gene birlikte tamamlayalım. Yaprağımın 4. sırasında ördüm. Ortamızda 1 ilmek kalana kadar. Şimdi artık yaprağımızı açma işlemini bitirdiğimiz için bu sefer de kapama işlemi yapacağız. Yani
bu taraflara doğru kesim çalışması yapacağız ama ortada dolama işlemi yapmayacağız. Bu sefer gizli çalışma işlemi, gizli artırma işlemi yapacağız ki ilmeğimiz eksilmesin diye. Hemen kenar ilmeğimi aldım. Bir ilmek örüyorum. Hemen bir gizli artırma yapıyorum. Gizli artırma yaptıktan sonra ilmeklerimin yönünü değiştirip sola doğru kesim çalışması yapıyorum. 1, 2, 3. 3 ilmeğimi ördüm. Ortadaki ilmeğime popcorn çalışması yapacağım. Ortadaki ilmeğimi aldım. 1, 2 tane zincirimi çekiyorum. Doladım. Battım. 2 defa da çektim. Doladım, battım. 1, 2 defa da çektim. 1, 2 defa da çektim. Doladım, battım. 2 defa da çektim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane oldu. Hepsini birlikte çekip bir zincirimi attım. Ben popcornu bu şekilde yapıyorum. Böyle tok duruyor, daha güzel duruyor. Siz nasıl istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Hemen 1, 2, 3 ilmeğimi örüyorum. Gene kesim yerime geldim. Kesim yerimdeyim. Kesim yerimdeki bir önceki ilmeğimle birlikte kesimimi sağa doğru yapıyorum. Kesimimi yaptıktan sonra hemen bir tane gizli artırmamı yapıyorum. Bir ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırmamı yaptım. Gene kesimdeyim. İlmeklerimin yönünü değiştirdim. Kesimimi yaptım. 1, 2, 3. 3 ilmeğimi ördüm. Orta yerimdeyim. Gene orta yerime hemen bir popcorn yapacağım. 1, 2. 2 zincirimi attım. Başını doluyorum. 1, 2 seferde çekiyorum. 1, 2. Bu şekilde. Bir, iki, üç, dört, beş. 5 tane oldu. Evet. Dikkat edin yandaki ilmekler kaçmasın. Hemen 1, 2, 3 ilmeğimi ördüm. Kesim yerimdeyim. Ondan önceki bir ilmekle ilmeklerimi sağa doğru kesiyorum. Kesimimi yaptım. Hemen bir gizli artırmamı yapıyorum. Gizli artırmaları unutmayın. Kesim yaptıktan önce, burada sonra, burada önce. Kesim. Gizli artırmamızı yapıyoruz. Ortadaki bir ilmeğimi ördüm. Kesime geldim. Hemen gizli artırmamı yapıyorum. İlmeklerimi yönlerini değiştirip sola doğru kesimini yaptım. 1, 2, 3. 3 ilmeğimi ördüm. Ortada bir tane ilmeğimi hemen popcorn çalışması yapıyorum. 1, 2 zincirimi attım. 2 seferde çekiyorum. Siz isterseniz tek seferde de çekebilirsiniz. Üç, 4 defa battım. Evet. Hemen 1, 2, 3 ilmeğimi ördüm. Kesim yerimdeyim. Şu ilmeğim yön olmuş.
Kesim yerimdeyim. Hemen sağa bakacak şekilde kesimi yapıyorum. Kesimi yaptım. Kesim yaptıktan sonra bir gizli artırmamı yapıyorum. Bir ilmeğimi örüyorum. Yine kesim yapacağım yere geldim. Bir gizli artırmamı yapıyorum. İlmeklerimin yönlerini değiştirip kesimi yapıyorum. Bütün yaprak çalışmamız sona kadar bu şekilde olacak. Ortamızda bir popcorn yapacağız bu sırada. Sağdan ve soldan kesimimizi yapacağız. Kesim yaptıktan sonra gizli artırma yapmadan önce gizli artırma yapacağız. Yani bu bir ilmeğin sağında ve sonunda gizli artırma yapacağız. Sona geldiğimizde de kesimimizi yaptıktan sonra gene bir gizli artırmamızı yapacağız. Bu sıramızı böyle bu şekilde tamamlayalım. Arkayı da düz bir şekilde örelim. Diğer sırada buluşalım. Yaprak kapatmada ikinci sıradayım. Kenar ilmeğimi örüyorum. Bir ilmeğim var. Bir ilmeğimi de ördüm. Gizli artırmam vardı. Gizli artırmamı da ördüm. Kesim yerime geldim. Kesimimi yapmadan hemen önce gizli artırmamı yapıyorum. Unutmayalım lütfen. Kesimime geldim. Sola bakacak şekilde ilmeğimin yönünü değiştirip kesimi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmeğimi ördüm. Kesim yerimdeyim gene. Sağa doğru kesimimi yaptım. Kesimimi yaptıktan hemen sonra gizli artırmamı yapıyorum. İp tüylü olduğu için takılıyor. Gizli artırmamı yaptım. 1, 2, ortadaki 3 ilmeğimi de ördüm. Kesim yerime geldim. Bir gizli artırmamı yapıyorum. Kesim sola bakacak şekilde yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmeğimi ördüm. Yine kesim yerimdeyim. Sağa bakacak şekilde kesimimi yapıyorum. Gizli artırma. 1, 2, 3. 3 ilmeğimi ördüm. Kesim yerimdeyim. Hemen kesim yapmadan bir gizli artırmamı yaptım. İlmeğimi yönünü değiştirip sola doğru kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmekten sonra kesime geldim. Kesimimi yapıyorum. Gizli artırmamı yapıyorum. 1, 2, 3. Gene kesim yerime geldim. Gizli artırmamı yapıyorum. Bu şekilde bu sıramızda kesimlerimizi yaparak bitiriyoruz. Bir sıra daha anlatayım. Yaprak kapatmada 3. sıramıza geldim. Kenar ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3 ilmeğimi ördüm. Kesim yerimdeyim. Kesim yapmadan önce gizli artırmamı yapıyorum. Kesimimi yaptım. 1, 2, 3. 3 ilmeğimi ördüm. Kesimimi yapıyorum. Kesim yaptıktan sonra gizli artırmamı yapıyorum. Ortada 1, 2, 3, 4, 5. Ortadaki 5 ilmeğimi ördüm. Kesim yerime geldim. Gizli artırmamı yaptım. İlmeğimin yönünü değiştirip kesimimi yapıyorum. 1, 2, 3. 3 ilmeğimi ördüm. Kesimimi yaptım. Bir gizli artırma. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmeğimi ördüm. Kesimdeyim.
Kesime gelmeden gizli artırmamı yaptım. İlmeğimin yönünü değiştirip kesimi yapıyorum. 1, 2, 3. Bu sıramız da bu şekilde devam edecek. Diğer sıramızda gene aynı olacak. Kesim yapacağız. Ortada bu sefer bir ilmeğimiz kalacak. Diğer sıramızda yapalım. Ondan sonraki sırayı da birlikte yapalım. Yaprağımızın çoğun çalışma yerindeyiz. Gördüğünüz gibi ortada bir ilmeğimiz kaldı. Kenar ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmeğimi ördüm. Hemen gizli artırmamı yaptım. Şimdi bu üçünü birlikte keseceğiz. Bu orta ilmeğimle baştaki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Bu şekilde. Bir yer değiştirdikten sonra 3 ilmeğimizi birlikte kesiyoruz. Kesimimi yaptım. 3 ilmeğimi birlikte kestim. Gene bir gizli artırmam var. Ortadaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmeğimi ördüm. Hemen bir gizli artırmamı yapıyorum. Gene 3 tane ilmeğim var. Oraya geldim. Ortadaki ilmekle baştaki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Ve 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Ortadaki 3 ilmeğime geldim. Yer değiştirdim. Hemen kesim yapıyorum. Yer değiştirdiğimiz için biraz zor oluyor. Kesimimi yaptım. Hemen bu sırada da gizli artırmamı yapacağım. Bir daha gizli artırma yapmayacağım. Ortadaki 9 ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 4, 8, 9. Gene geldim. 3 tane ilmeğimin olduğu yere. Baştaki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Şöyle biraz genişleteyim de kesim kolay olsun. 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Kesimimi yaptım. Gene gizli artırmamı yapıyorum. 9 ilmeğimi örüyorum. Dokuz ilmeğimi ördüm. Kesim yerime geldim. Gizli artırmamı yaptım. Gördüğünüz gibi. Gene ortadaki ilmekle baştaki ilmeğin yerini değiştirip kesim çalışması yapacağım. Yaprak çalışmamız bu kadar. Artık şapkamızda başka bir işlem yapmayacağız. Önden düz, arkadan ters örerek şapkamızın uzunluğunu ayarlayacağız. Uzunluğunu ayarladıktan sonra kesim işlemi yapacağız ve şapkamızı bitireceğiz. Artık bu aralarda gizli artırma işlemi yapmıyoruz. Toplam ilmeğimiz 87 ilmek. 87 ilmeğimizle örgümüze devam ediyoruz. Ben 22 santim olacak şekilde şapkamı öreceğim. Gene yeterli olursa ya da yetersiz olursa ayarlamasını yaparım. Siz de o şekilde örün. Ördükten sonra kesimini birlikte yaparım. Ben gene ördükten sonra size ölçü olarak göstereceğim. Evet, şapkamı yeterli uzunluğa gelene kadar ördüm. Toplam 22 santim. 2 yaş bebekler için uygun. Tabii sizin bebeğiniz varsa kendi kafasını ölçüp de ölçüyü belirleyebilirsiniz. Şimdi kesim işlemi uygulayacağız. Kesim işlemi farklı bir kesim işlemi uygulayacağım ben. Biraz karışık gelebilir ama güzel bir kesim oluyor. Direkt kesiyoruz.
Şimdi bizim toplam 87 ilmeğimiz vardı. Ortaya bütün ilmeklerimizi ayıracağız. Bu tarafa 43 ilmek ayırdım. Bu tarafta 44 ilmeğim kaldı. 44 ilmeğim kaldığı için şunu şöyle netleştireyim. Burada 43 ilmeğim vardı. Şu 43. ilmeğimi örmeden alıyorum. Buradaki diğer ilmeklerimi 44 ile 43'ü hemen bir kesim çalışması yapıyorum. Önden olacak şekilde kesimimiz. Bu şekilde bir kesim çalışması yaptım. Hemen arka tarafa geçiyorum. Bu sefer de kesimim arkadan olacak. İlmeğimi aldım arkadan. Bu iki ilmeğimi arkadan olacak şekilde kesiyorum. Hemen öne geliyorum. İpimi arkaya attım. İpim arkada olacak şekilde. Pardon, önde, ipimiz önde olacak. Ördüm. Yani örmeden aldım. Hemen bu iki ilmeğimi birlikte kesiyorum. Arkaya geçiyorum. İpim bu sefer arkada olacak. İlmeğimi aldım örmeden. Buradaki iki ilmeğimi kesiyorum. Ön tarafa geçtim. İpim önde olacak. İlmeğimi alıyorum. İki ilmeğimi kesiyorum. Arka tarafa geçtim. İpimiz arkada olacak. İlmeğimi aldım. İki ilmeğimi birlikte kesiyorum. Öne geldiğimizde ipimiz ön tarafta olacak. Kesimimizi bu şekilde yapacağız. Arka tarafa geldiğimizde de ipimiz arkada olacak. Ve kesimimizi bu şekilde yapacağız. Öndeyim. İpim ön tarafta. Bu şekilde kesim yapa yapa bütün ilmeklerimizi bitireceğiz. Arkadayım. Ortada sadece bir tane ilmek kalacak. Bu şekilde. Öne geldiğimizde önden, arkaya geldiğimizde arkadan kesimimi yapıp bitireceğim. Size kesimin güzelliğini de göstereyim. İpten gözükmeyebilir ama arkada kalan görüntümüz bu. Şöyle öndeki görüntüyü de göstereyim. Bakın. Böyle ilmekler birbirine geçmiş gibi duruyor ve çok güzel bir görüntü. Gerçekten benim çok hoşuma gidiyor bu kesim. Ama siz bu kesimi tercih etmezseniz başka bir şapka videosu izleyerek de kesim yapabilirsiniz. Ben bu kesimi tercih ettim. Bütün ilmeklerimi keseyim. Sonra ilmek takıp hırkamızın beden bölümünü örmeye geçeceğiz. Evet arkadaşlar, şapkamın kesimini bitirdim. Gördüğünüz gibi şöyle güzel mumtazam bir kesimimiz oldu. Ortada 2 tane ilmek kaldı. Ben 1 ilmek demişim ama onu yanlış söylemişim. Kusura bakmayın. Ortada 2 ilmeğimiz kaldı. Kesimimiz de şöyle göstereyim. Bakın. Bence gayet şık ve güzel duruyor. Birbirine geçmeli. Hırkamızın bedenine başlamak için 99 tane ilmeğe ihtiyacımız var. İlmekleri de şapkamızın bu haroşa gibi yapmıştım ya ben. Haroşa aralarından ilmeklerimizi bu şekilde toplayacağız. 99 ilmeğe ihtiyacımız var. Ama bu topladıklarımız 99 ilmek etmeyecektir. Bu şekilde toplayacağız. Diğer sırada
gizli artırma yaparak 99 ilmeği tamamlayacak. Şimdi buradan ve buradan ilmeklerimi toplayayım ben. Kaç ilmek yapıyorsa ondan sonra 99 ilmeğe eşitleyelim. Evet, bu taraftan takarak toplam 38 tane ilmek topladım. Şöyle. Şimdi bu tarafa dönüyorum. Gene buradan da 38 tane ilmeğimi toplayacağım şişime. Şapkamın ilmeklerini topladım. Şu an şişimde 78 tane ilmek var. Bunu 99 ilmeğe tamamlayacağım. 10 bu tarafta, 10 bu tarafta ilmekleri eşit bir şekilde ayıracağım. Ortaya da 3 ilmek koyup toplam 99 ilmeğime geçeceğim. Ortadaki kalan ipimi kestim. Şimdi çok az bir ipim kaldı. Bağlama istemediğim için yeni bir ipime geçiyorum. Şimdi birlikte ben bu takarken ince bir şişle takmıştım ki daha rahat olsun diye, size söylemeyi unutmuşum. İpimi biraz şu şekilde bırakıyorum. Kendi şişimle ilmeklerimi alalım. İlmekler biraz alırken sık olduğu için bu sırayı örerken biraz zorlanabilirsiniz. 4 tane öreceğim. Bir tane gizli artırma yapacağım. 1, 2, 3, 4. 4 ilmeğimi ördüm. Hemen bir tane gizli artırmamı yapıyorum. Şöyle biraz sıklaştırayım. Evet. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek ördüm. Bir gizli artırma. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek ördüm. Bir gizli artırma. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek ördüm. Bir gizli artırma yaptım. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek ördüm. Bir gizli artırma yaptım. 1, 2, 3, 4. 4 ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırmamı yaptım. 1, 2, 3, 4. 4 ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma yaptım. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek ördüm. Bir gizli artırma yaptım. 1, 2, 3, 4. Gene 4 ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma yaptım. 1, 2 ilmeğim kalmıştı denk gelmesi için. Hemen burada da bir gizli artırma yapıyorum. Bu orta yerdeyim. Ortada 2 tane kalan ilmeğimizdeyim. Hemen bir tanesini ördüm. Bir gizli artırma yapıyorum. Bir tane daha örüyorum. Bir gizli artırma yapıyorum. 1, 2 ördüm. Bir gizli artırma yaptım. Bundan sonrası hep 1, 2, 3, 4. 4 ör, bir gizli artırma yap. Olanak yapacağız. Bu şekilde başa kadar örelim. 2, 3, 4. Evet. Bir gizli artırma yap. 4 ör, bir gizli artırma yap şekilde bu sırayı da bitirelim. Arkadan da tersimizi örelim. Ön tarafa geldiğimizde model kurulumuna başlayacağız. 99 ilmeğimi tamamladım. Ters yüzünden de bir sıramı ördüm. Geldim. Şimdi model kurulumu yapacağız. Hırkamızın
Kenarlarında lastik olacak. Hemen 8 tane lastiğimizi ayıralım. Düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters. 8, 2, 4, 6, 8. 8 tane ilmeğimi ördüm. Hemen bir tane daha ters bir şekilde örüyorum. Ters ördükten sonra bir tane dolama yapıyorum. Bir ilmek örüyorum. Bir ilmek dolama yapıyorum. Daha sonra 2 tane tersimi örüyorum. 1, 2. 2 tersimi ördüm. Hemen 5 tane ilmek örüyorum düz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek düz ördüm. 2 ters örüyorum. 1, 2. Bir dolama yapıyorum. Bir ilmeğimi örüyorum. Bir dolama yapıyorum. 2 tane tersimi daha örüyorum. 5 ilmek daha örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek ördükten sonra netleşsin. 2 ters örüyorum. 1, 2. 2 tersimi ördüm. Bir doluyorum. Bir örüyorum. Bir doluyorum. 2 ters. Ardından 5 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 düz. 2 ters ilmek. Bir dola. Bir tane ör. Bir dola. 2 ters ilmek. 5 düz. 1, 2, 3, 4, 5. 2 ters ilmek. Bir dola. Bir ör. Bir dola. 2 ters ilmek. Bu sıramızı komple bu şekilde yapacağız. 5 düz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 düzümü ördüm. 2 ters. Bir dola. Bir ör. Bir dola. 2 ters. 5 düz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 düzden sonra 2 ters. Bir dola. Bir ör. Bir dola. 2 ters. 5 düz. 4, 5. 2 ters. Bir dola. Bir ör. Bir dola. 2 ters. 5 düz. 1, 2, 3, 4, 5. 2 ters. Bir dola. Bir ör. Bir dola. Bir ters. Şimdi lastik yerimize geldik. 2, 4, 6, 8. 8 tane ilmeğimiz kaldı. Burada hemen bir tane tersimi ördüm. Bir ters daha örüyorum. Ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz. Evet, sıramızı bu şekilde tamamladık. Ben lastik çalışmasını değişik yapıyorum. Size de göstereyim. Siz de o şekil yapmak isterseniz hemen tersimi aldım buradan. Düz ilmeğimi örüyorum. Bu lastikteki arka sırada ters ilmekleri örmeden alıyorum ben. Bu şekilde düz ilmeğimi ördüm. Ters ilmeğimdeyim. Örmeden aldım. Düz ilmeğimi ördüm. 2, 4, 6. Buradaki de ters ilmeğimi aldım.
Bu ilmeğimi ördüm. Şu diğer ilmeğimi de örüyorum. Çünkü buradaki tersti. Bu ilmeklerimi artık hiçbir işlem yapmadan tersten örüyorum. Sadece lastikteki dediğim gibi bu ters gördüğüm ilmekleri örmeden alıyorum. Lastiğim daha güzel duruyor ama siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bu sırayı ters bir şekilde örelim. İkinci sırayı da birlikte çalışalım. Sıramı tamamladım. Arkadan ters düzlerimi düz ördüm ve geldim. Şimdi 3. sıramızdayız. Yani işlemde 2. sıradayız, pardon. 2. sıradayım. Hemen lastiğimi örüyorum. Lastiğimi ördüm. 8, 9. ilmeğimi de ters, 9. ilmeğimi de ördüm. Artırma yerine geldim. Bir tane artırma yapmıştım. Artırma yaptığım ilmeğimi örüyorum. Ortada bir tane ilmeğim var. Hemen sağından ve solundan bir tane artırma yapıyorum. Burada da artırma yapmıştım. Hemen onu da örüyorum. Hemen ardına 2 tane tersim var. 2 tersimi ördüm. 5 tane ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmeğimi ördüm. 2 tersim var. 2 tersimi örüyorum. Gene artırma yaptığım yere geldim. Artırmamı örüyorum. Orta ilmeğimdeyim. Orta ilmeğimin sağından ve solundan artırmamı yapıyorum. Diğer artırmamı ördüm. 2 tersim var. 2 tersimi de örüyorum. Tersten. 5 düzüm var. 5 düzümü de düz bir şekilde örüyorum. Beş ilmeğimi ördüm. 2 tersimi örüyorum. 2 ters. Gene model yerindeyim. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Ortadaki ilmeğimin sağından ve solundan dolama yapıyorum. Diğer dolama yaptım, ördüm. Ters ilmeğim diyeyim. 2 tersimi örüyorum. 5 tane düzümü örüyorum. Bu sıramız böyle. Başka bir işlem yapmayacağız. 2 tersimizi öreceğiz. Dolama yaptığımız yerdeyiz. Ortada bir ilmek olunca sağından ve solundan artırmalarımızı yapacağız. Dolama, 2 ters ilmek, 5 düz ilmek. Bu sıramızda böyle tamamlayalım. Arka sıramızda da gene tersleri ters, düzleri düz örelim. Diğer sıramızda da gene aynı şekilde işlem yapacağız. Başka bir işlem yapmayacağız. Gene terslerimizi ters, düzlerimizi düz öreceğiz diğer sıramızda da. Bu orta ilmeğimizin gene sağından ve solundan artıracağız. Bu dolamalarımızı da öreceğiz. Diğer sıramızda yapalım. Öbür sıramızda farklı bir işlem var. Farklı bir işlemi de birlikte tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Bir sıra daha dolama işlemi yaptım. Bu orta ilmeğin sağından ve solundan. Yani 3 tane dolamam olmuş oldu. Şimdi farklı bir işlem yapacağız. İlk başta bir tane düğme iliği açacağız. Hemen 1, 2, 3 ilmeğimi örüyorum. Bir tane dolama yapıyorum. Ve bir tane kesme işlemi yapıyorum. Düğme iliğimi açtım. Bir tersim vardı, ördüm. Evet, modelime geldim. Şimdi modelimde farklı bir işlem uygulayacağım artık. Hemen 2 ilmeğimi ördüm bu sefer.
Artık ortanın sağından solundan artırma yapmayacağız. Bu sefer farklı yapacağız. 2 ilmeğimi ördüm. Bir dolama yaptım. Diğer ortadaki ilmeklerimi örüyorum. 1, 2, 3. 3 ilmeğimi ördüm. Bu kenarda 2 tane daha ilmeğim kaldı. 3 ilmeğimi ördükten sonra bir artırma daha yapıyorum. 2 ilmeğimi örüyorum. 1, 2. 2 tane tersim var. 2 tersimi de örüyorum. Şimdi bu 5 ilmeğimiz vardı ya. Bu 5 ilmeğimizde kesilme çalışması yapacağız. Hemen bu tarafa bakacak şekilde keseceğim için ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Bir kesme işlemi yapıyorum. 1. Ortadaki bir ilmeğimi ördüm. Bu diğer 2 ilmeğimi de sağa bakacak şekilde şöyle biraz genişleteyim. Sağa bakacak şekilde kesimimi yaptım. 2 ters ilmeğimi örüyorum. Ördüm. Şu ipim dolaşmış. Gene modelimin olduğu yere geldim. 2 ilmeğimi örüyorum. 1, 2. 2 ilmeğimi ördüm. Bir dolama yapıyorum. Ortadaki 1, 2, 3 ilmeği ördüm. 2 ilmek kaldı kenarda. Bir ilmeğimi doluyorum. 1, 2. 2 ilmeğimi ördüm. 2 ters ilmeğim var. 2 ters ilmeğimi örüyorum. 5 tane kalan ilmeğim vardı. 5 ilmeğim vardı. 5 ilmeğime geldim. Gene kesim çalışması yapacağım. İlmeğimin yönünü değiştirip kesimimi yaptım. Ortadaki bir ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğim kaldı. Sağa bakacak şekilde şöyle. Sağa bakacak şekilde kesimimi yaptım. 2 ters ilmeğim var. 2 ters ilmeğimi ördüm. Modelime geldim. 2 ilmeğimi örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Ortadaki 1, 2, 3 ilmeğimi örüyorum. 2 ilmeğim kaldı. Bir dolama yapıyorum. 1, 2 ilmeğimi daha ördüm. 2 ters ilmeğimdeyim. 1, 2. 5 tane olan ilmeğimdeyim. Gene ilmeğimin yönünü değiştirip sola doğru kesimimi yapıyorum. 1. Ördüm. Bu sefer gene sağa doğru kesimimi yapıyorum. Bu sıramızda bu şekilde tamamlayalım. Arkada da gene tersleri ters, düzleri düz örüp gelelim. Bu model çalışımı kanalımda mevcut. Aklınız karışırsa ilk başta farklı bir iple modeli çalışın. Daha sonra hırkada ördüğünüz zaman hem eliniz yatkın olacak hem sizin için daha iyi olur. Arkaya öreyim. Diğer sırayı da gene birlikte yapalım. Sıramı tamamladım. Arka sıramı da ördüm. Geldim. Burada da gene farklı bir işlem uygulayacağız yaprağımızda. Hemen kenar lastiğimi örüyorum. Evet. 2 tersimi ördüm. Şimdi 2 bir dola yapmıştık. Gene aynı şekilde 2 ilmeğimi örüyorum. 1, 2. Bir dolama işlemi yaptım. Bu sefer kesme işlemiyle devam edeceğiz. Hemen ilmeğimin yönünü değiştirip 2 ilmeğimi kesiyorum. Sonra bir dolama yapıyorum. 2 kesmeden sonra bir dolama. Ortadaki bir ilmeğimi örüyorum. Bir dolama daha yapıyorum. Bu sefer bu ilmeklerimi keseceğim. Bu 2 ilmeğimi de kesiyorum. 2 ilmeğim kaldı. Bir dolama yapıyorum. 2 ilmeğimi kesiyorum. Örüyorum.
Ortadaki 5 ilmeğimizi kesmiştik. 3 ilmeğimiz kalmıştı. Bunu da keseceğiz artık. 1 ilmeğimiz kalacak. Hemen şu ortadaki ilmeğimi baştaki ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Üçünü bir keseceğim. Yer değiştirdiğim için biraz zor oluyor. Evet. Üçünü birlikte kestim. Şöyle şişime taktım. 2 ters ilmeğim var. 2 ters ilmeğimi örüyorum. Gene modelime geldim. Modelimdeyim. Şimdi 1 2 ilmeğimi ördüm. Bir dolama yapıyorum. Buradaki 2 ilmeğimi yönünü değiştirdim. Kesimimi yaptım. Kesim yaptıktan sonra bir dolama daha yapıyorum. Ortadaki bir ilmeğimi örüyorum. Bir dolama daha yapıyorum. Bu 2 ilmeği sağa bakacak şekilde kesim yapıyorum. Kesimimi yaptım. 2 ilmeğim kaldı. Bir dolama yapıyorum. Bu 2 ilmeği de örüyorum. Ters ilmeğimdeyim. Ters ilmeğime geldim. Ortadaki 3 tane kalan ilmeğime geldim. Gene yerlerini değiştireceğim. Şu şekil. 3 ilmeğimi de şöyle tığla keseyim. Böyle zor oluyor. Üç ilmeğimi de kestim. Bir ilmeğim kaldı ortada. Kenardaki 2 ilmeğimi ördüm. Modelime geldim. Bir model daha anlatayım. Evet. 2 ilmeğimi örüyorum. Bir dolama işlemi yaptım. Sola doğru çevirdim ilmeğimi, yönünü, kesimimi yaptım. Bir dolama yapıyorum. Bir ilmek örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Sağa bakacak şekilde şöyle kesimimi yaptım. 2 ilmeğim kaldı. Bir dolama yapıyorum. 2 ilmeğimi örüyorum. Ters ilmeklerimdeyim. Ters ilmeklerimi de ters bir şekilde örüyorum. 3 tane kalan ilmeğimdeyim. Yerini değiştirip kesimimi yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Aynı şekilde diğer sırada buluşalım. Sıramı tamamladım. Arka sıramı da ördüm. Şimdi bu sırada da farklı bir işlem yapacağız. Kenar ilmeklerimi örüyorum. İki tersimi örüyorum. Evet. 2 ilmeğim vardı. 2 ilmeğimi örüyorum gene. 1 2 dolama yapıyorum. Bu ilmeklerimi kesiyorum. Kestim. İlmeğimi de örüyorum. Orta ilmekteyim. Dolamamı yaptım. Buraya popcorn çalışması yapacağım. Hemen tığımı alıyorum. Dolamam kaçmasın. Şapkada yaptığımız gibi aynı şekilde popcornumuzu yapıyoruz.
Dört sefer doldurdum, çektim. Yeni bir dolama yapıyorum. Buradaki bir ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğim var. 2 ilmeğimi kesiyorum. Bir dolama yaptım. 2 ilmeğimi ördüm. Tersleri ters, düzleri düz ördüm. Evet. Gene modelime geldim. 2 ilmeğimi örüyorum. Bir dolama yaptım. 2 ilmeğimi kesiyorum. Kesimimi yaptım. Dolama yerindeyim. Bu dolamamı ördüm. Bir dolama yaptım. Bu ortadaki ilmeğe popcorn yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, 5. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Evet, popcornumu yaptım. Dolamamı yapıyorum. Buradaki diğer dolamamı ördüm. 2 ilmeğim var. 2 ilmeğimi kestim. 2 ilmeğim kaldı. Bir dolama yaptım. 2 ilmeğimi ördüm. Yine tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. Modelime geldim. 2 ilmeğimi örüyorum. Bir dolama yaptım. 2 ilmeğimi kestim. Bir ördüm. Orta ilmekteyim. Bir dolama yapıp popcorn yapıyorum. Şişten dolamanız kaçmasın. Dikkat edin. Bakın gidiyor. Evet. Popcornumu yaptım. Dolamamı yapıyorum. Bir ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğimi kesiyorum. Bir doladım. 2 ilmeğimi ördüm. Diğer modelleri de bu şekilde uygulayalım. Arkayı da düz bir şekilde örelim. Tersleri ters, düzleri düz. Diğer sırada buluşalım. Popcorn sıramı tamamladım. Geldim. Artık bu sırada da farklı bir işlem yapacağım. İpimin rengi mor aslında ama böyle lacivert gibi çıkıyor kamerada. Umarım görebiliyorsunuzdur. Kenar ilmeklerimi örüyorum. İki tersim var. İki tersimi ördüm. Şimdi burada farklı bir işlem yapacağız. 1, 2, 3 ilmeğimizi ördük. Bir dolama yapıyorum. Buradaki 2 ilmeğimi kesiyorum. Kestim. Dolama yapmıyorum. 1, 2, 3 ilmeğimi ördüm. 3 ilmekten sonraki bu 2 ilmeğimi kesiyorum.
Sonda 3 ilmeğim kaldı. Bir dolama yapıyorum. 1, 2, 3. Kalan 3 ilmeğimi ördüm. Yine ters ilmeklerimi ters, bir düzümü düz, ters ilmeğimi örüyorum. Yine modelime geldim. 1, 2, 3. 3 ilmeğimi ördüm. Bir dolama çalışması yaptım. Dolamadan sonra hemen bir kesme çalışması. Kesimden sonraki 3 ilmeği örüyorum. 1, 2, 3. 3 ilmeğimi ördüm. 3 ilmekten sonraki ilmeklerimi de kesiyorum. Evet. Bir dolama yapıyorum ve bu 3 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3. Yine tersimi ters, düzümü düz örüyorum. Modelime geldim. 1, 2, 3 ilmeğimi ördüm. Bir dolama yapıyorum. 2 ilmeğimi kesiyorum. Bu ortadaki 3 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3. 2 ilmeğime geldim. 2 ilmeğimi kesiyorum. Bir dolama yapıyorum ve kalan 3 ilmeğimi de örüyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Diğer sırada artık yaprağımızı kapatma işlemi uygulayacağız. Yaprağımızın açılımı bitti. Şöyle göstereyim. Artık kapatma işlemi uygulayacağız. Bu hem ortayı kapatacağız hem de kenarları kapatacağız. Diğer sıramı tamamladım. Geldim. Artık hem kesim çalışması hem de artırma çalışması yapacağız. Şimdi kenarda 2, 4, 6, 7 ilmeğimi ördüm. 2 tersimden öncesinde hemen bir gizli artırma yapıyorum. 2 tersimi ördüm. Artık yaprağımızı kapatmaya geldik. İlmeğimin yönünü çeviriyorum. Sola bakacak şekilde yapıyorum ve bir kesim çalışması yapıyorum. 2 ilmeğimi ördüm. 1, 2. Şuradan hemen bir dolama yapıyorum. Bu ortadaki 2 ilmeğimi de kesiyorum. Kestim. Bir ilmeğim var. Bir ilmeğimi de ördüm. Bir ilmek ördükten sonra hemen bir tane daha kesim çalışması yapıyorum. Şöyle dolama yerime geldim. Bir ilmeğimi doladım. Buradaki 2 ilmeğimi örüyorum. 1, 2. Sondaki 2 ilmeğimi sağa bakacak şekilde şöyle bollaştırayım. Kesim yapıyorum. Evet. 2 tersimdeyim. 1, 2. 2 tersimden sonra bir tane gizli artırma yapıyorum. Ortadaki düz ilmeğimi örüyorum. Bir gizli artırma daha yapıyorum. Bu gizli artırmalarımız düz olacak. Yani düz şekilde öreceğiz. 2 ters ilmeğimi de ördüm. Yine modelimdeyim. İlmeğimin yönünü değiştiriyorum. Kesimimi yaptım. 1, 2. 2 ilmeğimi örüyorum. Dolama yerim belli oluyor zaten. Dolama yerime geldim. Doladıktan sonra bu 2 ilmeğimi de kesiyorum. Kestim. Bir ilmeğim var. Bir ilmeğimi ördükten sonra hemen bu 2 ilmeğimi de kesiyorum. Kestim. Dolama yerimdeyim. Bir dolama yapıyorum. Buradaki 2 düzümü örüyorum.
Hemen kalan 2 tane düzüm var. Onu da sağa bakacak şekilde kesiyorum. 2 ters ilmeğimdeyim. 2 tersimi ördüm. Bir gizli artırma yaptım. Bir düzümü ördüm. Bir gizli artırma yaptım. Bu gizli artırmaları arkada önde düz duracak, arkada ters duracak şekilde örüyoruz. Kafamız karışmasın. Yani bu iki ters sabit duracak, hiç bozulmayacak. Bu bir tane düzümüz vardı ya, bu düzler büyümüş olacak düz şekilde. 2 tersimi ördüm gene. Hemen modelimdeyim. İlmeğimin yönünü değiştirip kesimimi yaptım. 1 2 2 ilmeğimi ördüm. Dolama yerimdeyim. Bir dolama yapıyorum. 2 ilmeğimi kesiyorum. Ortadaki bir ilmeğimi örüyorum. Diğer 2 ilmeğimi kesiyorum. Evet. Dolama yerimdeyim. Bir dolama yaptım. 2 ilmeğimi ördüm. Son 2 ilmeğim kaldı. Bunu da sağa bakacak şekilde kesimini yapıyorum. Hemen 2 tersimi ördüm. Bir gizli artırma, bir düz, bir gizli artırma, 2 ters. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Şu sonunu da anlatayım. Öreyim geleyim, sonunu da anlatayım. Son tarafıma geldim. Modelimi yaptım. Hemen bu 2 tane tersimi örüyorum. Ve bir gizli artırma yapıyorum. İlmeğim kaçtı. Gizli artırmamı yaptım. Kalan ilmeklerimi örüyorum. Arka sırada düzü düz, tersi ters olarak devam edeceğiz. Lastiğimi ben tersleri ölmeden alıyordum. Evet. Gizli artırmama geldim. Gizli artırmamı da önden bu şekilde örüyorum. Bu terslerimizi gene ters bir şekilde diğer düzlerimizi normal örüyoruz. Gizli artırmama geldim. Gizli artırmamı önden olacak şekilde örüyorum. Yine gizli artırmamdayım. Tersi ters. Düzü düz. Arkayı da bu şekilde tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Lastiğimi örüyorum. Lastiğimin orada gizli artırmamız vardı. Gene devam edeceğiz gizli artırma yapmaya. 2, 4, 6, 7. 7 tane lastiğimi ördüm. Buradaki yaptığım gizli artırma var ya. Onu da örüyorum. 2 tane normal arkadan ilmeğim kaldı. Onu gördüğüm an bir tane gizli artırma yapıyorum. Gizli artırmamı yaptım. İlmeklerimi ördüm. Evet. Şimdi gene kesim çalışmasına devam edeceğiz. Yaprağımızı kesmeye. Gene ilmeğimin yönünü değiştirdim. 2 ilmeğimi kestim. Buradan 1, 2. 2 ilmeğimi örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Bu
Bu ortada 3 ilmeğimiz var. Bu ortadaki 3 ilmeğimizi keseceğiz. Bu ortadaki bir ilmeğimizi gene yan tarafa alıyoruz. Ben bu şekilde kesiyorum ama çünkü daha gösterişli oluyor. Biraz zor oluyor ama daha gösterişli oluyor. İp tüylü olduğu için hep takıldı. Şöyle yeniden yapalım. Yerlerini değiştirdim. 3 ilmeğimi alıp şu dolamımız kaçmasın. 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Evet. Ortadaki 3 ilmeğimi kestim. Hemen dolama yapıyorum. 1 2 2 ilmeğimi ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de sağa bakacak şekilde kesimini yaptım. 2 ters ilmeğim var. Ters ilmeklerimi ördüm. Ters ilmeğimi ördükten hemen sonra bir gizli artırma yapıyorum. Gizli artırmamı yaptım. Bu ortada bir ilmeğimiz vardı ya, artık 3 ilmeğimiz var. 3 ilmeğimi örüyorum. Ters ilmeğimin olduğu yere geldim. Hemen bir gizli artırma yapıyorum. Ters ilmeklerimi örüyorum. Evet, modelime geldim. Sola bakacak şekilde ilmeğimi döndürdüm. Kesimimi yaptım. 1 2 2 ilmeğimi ördüm. Bir dolama yaptım. 3 tane ilmeğim var. Ortadaki ilmeğimi sağa aldım. Bu 3 ilmeğimi keseceğim. Evet. Üç ilmeğimi kestim. Bir dolama yapıyorum. 1 2 2 ilmeğimi ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de sağa bakacak şekilde kesiyorum. 2 ters ilmeğim var. 2 ters ilmeğimi örüyorum. Hemen bir gizli artırma yapıyorum. 3 ilmeğim düz oldu gördüğünüz gibi. 1 2 3 ilmeğimi ördüm. 2 ters ilmeğime geldim. Hemen bir gizli artırma yapıyorum. 2 ters ilmeğimi ördüm. Modelimdeyim. Sola bakacak şekilde ilmeğimin yönünü değiştirdim. 1 2 2 ilmeğimi ördüm. Bir dolama yaptım. Bu ortadaki 3 ilmeğimi keseceğim. Ortadaki ilmeğimi yer değiştirdim. Tığ yardımıyla kesimimi yaptım. Kesim yaparken dikkat edin, şu dolamanız kaçmasın. Bir dolama yaptım. 1 2 ilmeğimi örüyorum. Ve kalan 2 ilmeğimi de sağa bakacak şekilde kesiyorum. Tersimi ördüm. Bir gizli artırmamı yaptım. Ortadaki 3 ilmeğimi örüyorum. Bir gizli artırmamı yaptım. 2 tersimi örüyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Arkayı da örelim. Diğer sırada buluşalım. Sıramı tamamladım, geldim. Şuradaki ayrıntıyı gene söyleyeyim de karışmasın. Artırma işlemi yapıyorduk ya. Burada tam bitiş yerinde bu iki tersten sonra artırma yapıyoruz. Bunu unutmayalım lütfen.
Çünkü diğer sırada atlamış olabilirim. 2 tersimizi örüyoruz. Artırmamızı yapıyoruz. Bir gizli artırmamızı. Şimdi artık yaprağımızda işlemlerimiz sadece kesim işlemi olarak devam edecek. Artırma falan yapmayacağız. Kese kese bütün ilmeklerimizi bitireceğiz. Kenar ilmeklerimi ördüm. Artırma 2 tane artırma ilmeğimi de ördüm. Hemen gene bir gizli artırmamı yapıyorum. Tersleri tersten örüyorum. Evet. Yaprağımızı kapatalım. İlmeğimi sola bakacak şekilde çevirdim. Bir kesim yaptım. Ortadaki 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmeğimi ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de sağa bakacak şekilde kesiyorum. Evet. 2 tersimi örüyorum. Bir gizli artırmamı yapıyorum. Hemen ortadaki ilmeklerimi düz bir şekilde ördüm. İki tersimin oraya geldim. Hemen 2 tersimi örmeden bir gizli artırmamı yaptım. 2 tersimi ördüm. Yaprağımdayım. İlmeğimin yönünü değiştirip 2 ilmeğimi kestim. Ortadaki 5 ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 4, 5. 2 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi de sağa bakacak şekilde kesiyorum. Ters ilmeklerimi ördüm. Gizli artırmamı yaptım. Ortadaki ilmeklerimi düz örüyorum. Ters ilmeğime geldim. Gizli artırmamı yaptım. Ters ilmeklerimi ördüm. Bir model daha göstereyim. İlmeğimin yönünü değiştirdim. 2 ilmeğimi kestim. Ortadaki 5 ilmeğimi örüyorum. 5 ilmeğimi ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de sağ şekilde bakacak şekilde kestim. Ters ilmeklerimi ördüm. Gizli artırmamı yapıyorum. Ortadaki ilmeklerimi örüyorum. 2 ters ilmeğime gelince bir gizli artırmamı yapıyorum. Yaprağımız bu şekilde devam edecek. Hemen buradan anlatayım. Çünkü video çok uzun olacak. Daha diğer detayları da var. Ne yapacağız? Diğer sıraya geldiğimizde gene 2 ilmeğimizi keseceğiz. Ortada 3 ilmeğimiz kalacak. Diğer öbür sıraya geldiğimizde gene 2 ilmeğe gelecek. Ortada bir sıra kalacak. Bir tane ilmeğimiz kalacak. Diğer sıraya geldiğimizde de ortada tam 3 tane ilmeğimiz kalacak. O 3 ilmeği de gene yer değiştireceğiz. Yani ortadaki ilmeğe sağ alıp kesim yapıp o 3 ilmeğimizi de birlikte kesip yaprağımızı bitireceğiz. Kesim yaparken bu artırmalarımızı yapmayı da unutmuyoruz. Sağdan soldan, yani bu tersi gördüğümüzde artırmalarımıza devam ediyoruz. Bu başta da aynı. Terse geldiğimizde tersimizi örmeden artırma yapıyoruz. Sonda da aynı şekilde tersimizi ördükten sonra artırmamızı yapıyoruz. Bu detaylara dikkat edelim. Yaprağımızı tamamlayalım. Diğer bedenini örmeye geçelim. Yaprak modelimizi tamamladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir yaprak modelleri ortaya çıktı. Şöyle göstereyim. Kesimlerimi yaptım. En sonunda da 3 ilmeğim kalmıştı. 3 ilmeğimi de
Ortadaki ilmeği başa aldım gene. Üçünü birlikte kestim. Şimdi bu sıramızda gene bir artırma işlemi yapacağız. Sonra düz bir şekilde öreceğiz. İlk açma yerindeyiz. 1 2 3 ilmeğimi örüyorum. Bir tane doladım. 2 ilmeğimi kestim. Hemen artırdığım ilmekleri de örüyorum. Evet. 2 tersimin oraya geldim. Yine bir gizli artırma yapıyorum. 2 ilmeğimi ördüm. Bu ortadaki düz ilmeğimi örüyorum. 2 ters ilmeğimi örüyorum. Bir gizli artırma. İki ters ilmeğime geldim. Bir gizli artırma. 2 ters ilmeğimi ördüm. Bir düzümü ördüm. 2 ters ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma. Evet. Bu sıramızda bu şekilde tamamlayalım. Diğer sıramızda arkayı da normal bir şekilde örelim. Sıramı tamamladım. Son bir kez daha artırmamı yaptım. Artık artırma çalışması yapmayacağız. Kol altına gelene kadar düz bir şekilde bütün ilmeklerimizi öreceğiz. Şu an ilmek sayımız 193 ilmekten oluşuyor. 193 tane ilmeğimiz var. Bu düğme ilik evini de şuradan yaptıktan sonra saydığınızda şurasından sayarsanız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10'uncu da gördüğünüz gibi ilik açtık. Yani 10 sırada bir şuradan saydığınızda 10 sırada bir düğme evi açacaksınız. Ama siz hazır lastik gibi çalıştıysanız 10 sırada bir yapın. Çünkü ben hazır lastik yaptığım için 10 sırada bir yaptım. Arkada örmediğim için ilmeklerimi böyle gözüküyor. Hazır lastik çalışması. Şimdiki örgümü 14 santim olana kadar öreceğim. Şuradan ölçtüğünüzde 14 santim olana kadar ölçelim. Daha sonra ayrımları hep birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, hırkamı kol altına yani yeterli uzunluğa gelene kadar ördüm. Size de şöyle ölçeyim isterseniz. Şöyle 14. 14 santim olana kadar ördüm. Şimdi kol ayrımlarını yapacağım. Ayıracağım. Kolları en son öreceğiz. Kolları da ayıralım birlikte. Gene bir düğme iliğimize gelmiş miyiz bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yok, daha 2 sıramız var. Ayrımlarımızı yaparken önlerde 34 ilmek bıraktım. Hemen önümüze ayıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34 ilmek önlere ayırdım. Kolumuzda da 38 ilmek ayırdım. Daha sonra kolumuzu birleştirirken ilmek alarak tamamlayacağız. 38 ilmeğimi
bir iğne yardımıyla ipime geçiriyorum. Kollarımı en son öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 38 ilmeğimi ipime aldım. Şöyle. İpimi şöyle bağlıyorum ki evet. Tamamdır. İğnemi sonra çıkartırım. Şimdi kol altında potluk olmaması için ve ilmek alabilmemiz kolay olması için burada 5 tane artırma yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Hem potluk olmayacak hem de kolumuzu örerken bu ilmeklerden ilmek çıkartacağız. Arkamızda da arkaya da 49 ilmek bırakmıştım. Şimdi o 49 ilmeğimi de öreyim. Diğer kolumuzu da ayıralım. ...47, 48, 49. Evet. 49 ilmeğimi de arkama ayırdım. Kolumuzu gene iğnemize takalım. Yani ipimize geçirelim iğneyle birlikte. Şu an benim hazırda iğnem yok. Video uzasın istemiyorum. Kolumuzu geçirelim. Gene 5 tane gizli artırma yapalım. Önü de aynı şekilde örelim. Gelelim. Evet, ayrımlarımı tamamladım. Şimdi bir sıra arkadan örelim, bir sıra önden örelim, bir sıra daha arkaya örelim. Ondan sonra lastik çalışmamıza başlayacağız. Yani toplam 3 sıra örelim, gelelim. Evet, ayrımlarımı yaptıktan sonra 3 sıra ördüm. Şuradan da sayabilirsiniz. 1, 2, 3. 3 sıra ördüm. Şimdi lastik çalışmamız var. Bel kısmına biraz lastik yapacağız. Hemen lastiğimizi de göstereyim. Burada da gene hazır lastik çalışması yapacağım. Gene önde bütün ilmeklerimi öreceğim. Arkaya geldiğimde ters ilmeklerimi örmeden alacağım. Evet. Şimdi bütün ilmeklerimi bir ters bir düz lastik olacak şekilde örüyorum. Bu şekilde bütün sıramı bir ters bir düz olarak yani lastik olarak ördüm. Sona geldim. Evet, gördüğünüz gibi tam denk geldi. Şimdi arka sıramda da nasıl yapıldığını göstereceğim. Evet. Gene kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka sıramda düz olan ilmekleri düz olarak örüyorum. Tersleri örmeden alıyorum. Düzleri örüyorum. Tersleri örmeden alıyorum.
Düzümü ördüm. Ters örmeden aldım. Düz ördüm, 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 ters örmeden aldım. Bu sıramızda bu şekilde tamamlıyoruz. Düzleri örüyoruz, tersleri örmeden alıyoruz. Ön sıramızda bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Arka sıraya geldiğinde düz örüyoruz, tersleri örmeden alıyoruz. Bu şekilde lastiğimizi önden saydığımızda, yani şöyle bir görüntü oluşacak zaten hazır lastik gibi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane düz örgü olana kadar lastiğimizi örelim. Sonra diğer çalışmamızı da birlikte yapalım. Evet, lastiğimi 5 düz örgü olacak şekilde tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5 saydığımızda artık lastik çalışmamızı bitireceğiz. Düz örgü öreceğiz bir süre. Ondan sonra altlara da gene şapkada yaptığımız gibi yaprak deseni yaparak örgümüzü bitireceğiz. Yaprak desenini yaparken sayılar tam gelmediği için burada bir 19 tane ilmek artırması yapacağım. 146 ilmeğe tamamlayacağım örgümü. Hem biraz bolluk verecek hem de yaprak kurulumumda tam sayı olması için. Artırmalarımızı birlikte yapalım. Baştaki 6 tane lastiğimiz sabit kalacak. Gene devam edeceğiz. 10 sırada bir ilik açıyorduk. İlik açmayı unutmayalım. 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmeğimi ördüm. Hemen bir 6 ilmek daha sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Hemen bir gizli artırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artık düz örgü şeklinde devam edecek örgümüz. Yandaki lastiklerimiz hariç. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek örüyorum. Bir gizli artırma yapıyorum. Saymayı unuttum. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. 6 ilmek örüp bir gizli artırma yapıyorum. Sona kadar bu şekilde devam ediyorum. 6 ilmek örüp bir gizli artırma yapıp bu sıramı da böyle bitiriyorum. Artık artırma çalışması falan yapmayacağız bundan sonra. Düz bir şekilde öreceğiz. Etek kısmına da yaprak çalışmamızı yapacağız. Arada 10 santim düz bir şekilde örelim. Ben 10 santim yeterli gördüm. Siz daha büyük örmek isterseniz daha uzun yapabilirsiniz. 10 santim öreceğim. 10 santimden sonra yaprak çalışmamı yapacağım. Yaprak çalışmamdan sonra da gene böyle tırtıklı bitirme tekniği yaparak örgümüzü bitirip daha sonra kollarımızı öreceğiz. Ben artırmalarımı yapayım. 146 ilmeği tamamlayacağım. 146 ilmeğimi tamamladıktan sonra 10 santim örüp geliyorum. Hırkamı lastikten sonra 10 santim olana kadar ördüm. Şöyle göstereyim. Şimdi altına yaprak çalışması yapacağız. Yaprak çalışmasından sonra da tırtıklı bitirme tekniği uygulayarak hırkamızı bitireceğiz. Yaprak çalışmamızı da birlikte yapalım. Evet. Popcorn yaparak koyacağız yaprağımızı. Onun için bir tane tığa ihtiyacımız var. Hemen başlıyorum. Kenar 6 ilmeğimi örüyorum.
Ben ilik açmayı unutmuşum. Burada bir ilik açacağım. Evet. 2, 4, 5, 6. Kenar altı ilmeğimi ördüm. 2 tane ilmeğimi örüyorum. Hemen 3. ilmeğime bir tane popcorn yapacağım. 1, 2. Artık popcorn yapmayı öğrenmişsinizdir. Evet. Popcornumu yaptım. Hemen bir tane ilmek ördüm. Şimdi yaprağımı oluşturacağım. Evet, netleşti. Hemen ilmeğimi sola doğru çevirip bir tane kesim yapıyorum. Bir kesim yaptım. Bir ilmeğimi doladım. Bir tane ördüm. Hemen kesim yapacağım. Sağa bakacak şekilde ilmeklerimi ikisini bir kestim. 1, 2, 3. 3 ilmek örüyorum. 3 ilmek ördüm. 4. ilmeğime popcorn yapıyorum. İki seferde çekiyorum popcornumu yaparken. Popcornumu yaptıktan sonra 1, 2, 3. 3 ilmek örüyorum. 3 ilmek ördükten sonra gene kesim yapacağım. İlmeğimi yönünü sola doğru çevirip bir kesim yaptım. Bir tane doladım. Bir ilmek ördüm. Bir tane doladım. Doladıktan sonra gene kesim yapıyorum. 2 ilmeğimi sağa bakacak şekilde kestim. Kesim yaptım. 1, 2, 3. 3 ilmek ördüm. Hemen 4. ilmeğe bir popcorn yapıyorum. Popcornumu yaptım. 1, 2, 3 ilmeğimi ördüm. Gene kesim yapıyorum. Sola doğru çevirdim. Kesimimi yaptım. Bir tane doladım. Bir ilmek ördüm. Bir dolama yaptım. Kesim yapıyorum. Sağa bakacak şekilde ilmeklerimi kesiyorum. Sıramızı komple bu şekilde tamamlayacağız. Gösterebildiğim kadar göstereyim. Kesimi yaptım. Kesimden sonra gene 1, 2, 3 ilmek örüyoruz. 4. ilmeğimize popcorn yapıyoruz. Popcornumu yaptıktan sonra hemen 3 ilmek örüyorum. 1, 2, 3. 3 ilmeğimi ördüm. Kesim yapacağım. Sola bakacak şekilde ilmeğimi döndürdüm. Kesimi yaptım. Bir doladım. Bir ördüm. Bir doladım. Sağa bakacak şekilde kesimi yaptım.
Sıramızın sonuna kadar hep bu şekilde devam edeceğiz. Kesimimi yaptıktan sonra 3 ilmeğimi ördüm. 1, 2, 3, 4. ilmeğime popcorn yapıyorum. 1, 2 defa zincirimi çekip 2 seferde popcornumu çekiyorum. 4 defa dolduruyorum içine. Popcornumdan sonra 1, 2, 3 ilmek ördüm. İlmeğimin yönünü değiştirip sola doğru kestim. Bir doladım, bir ördüm, bir doladım. Sağa doğru kesim yaptım. Üç ilmek ördüm. 1, 2, 3, dördüncüye popcorn. Popcornumu yaptım. 1, 2, 3 ilmek örüyorum. İlmeğimi yönünü değiştirip sola doğru kesiyorum. Bir doladım, bir ördüm, bir doladım. Sağa doğru kesim yapıyorum. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım. Şu başa gelince gene anlatıma devam edeceğim. Evet, başa doğru geldim. Kesimimi yaptım, doladım. Bir ilmeğimi ördüm, doladım. Hemen sağa doğru kesimimi yapıyorum. Burada da bir ilmeğimi ördüm. Hemen popcornumu yapıyorum. 1, 2, popcornumu yaptım. Bu kalan 3 ilmeği de örüyorum. 1, 2, 3. Önde 2 ilmek bırakmıştık. Burada 3 ilmek kaldı. Onun sebebi de normalde 145 ilmeğimiz olması gerekiyor. Ama tırtıklı kesim çalışması yapacağız. Tırtıklı kesim çalışmamız çift sayılardan oluştuğu için 146 ilmeğe denk geliyor. O yüzden bu sonda bir tane ilmek fazla kaldı. O da pek önemli değil. Lastiğimizi de örüyoruz. Arka sıramızda gene hiçbir işlem yapmadan örüyorum. Arka sıramızda gene hiçbir işlem yapmadan örelim. Ön sırayı gene birlikte çalışalım. İkinci sıramdayım. Gene burada da kesim işlemlerimiz ve dolama işlemlerimiz olacak. Artık yaprak çalışması yapmayı aklınızda oturtmuşsunuzdur diye düşünüyorum. O yüzden bu sırayı da birkaç sefer anlatacağım. Sonra yaprak bitirdikten sonra tırtıklı çalışmamıza geçeceğiz. Evet. Kenar ilmeklerimi ördüm. Buradaki 2 ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 3 ilmeğimi ördüm. Hemen 4. ve 5. ilmeğimde kesim çalışması yapacağım. Sağa bakacak şekilde kesimimi yaptım. Dolama yerimdeyim. İlmeklerimi örüyorum. Bir ortadaki ilmeğim sabitti. Bir dolama yaptım. Ördüm. Bir dolama yaptım. Ördüm. Sola bakacak şekilde olduğu için ilmeğimi yönünü değiştirip sola bakacak şekilde kesiyorum. Ortada 1, 2, 3,
4, 5. 5 ilmeğim var. 5 ilmeğimi kestim. İlmeklerim bu sefer sağa doğru açılacak yaprağım. Sağa doğru kesimimi yaptım. Hemen dolamamı ördüm. Orta ilmeğimdeyim. Doladım. Bir ördüm. Bir doladım. Dolamayı ördüm. Yine kesim yerimdeyim. Sola doğru bakacak. Döndürdüm. Kesimimi yaptım. Ortada 1, 2, 3, 4, 5. Ortadaki 5 ilmeğimi örüyorum. Yine kesim yerime geldim. Sağa bakacak şekilde kesimimi yapıyorum. Yapraklarımız böyle açılacak. Dolamamı ördüm. Doladım. Ördüm. Doladım. Ördüm. Gene kesim yerimdeyim. Sola bakacak şekilde kesimimi yaptım. Ortadaki 5 ilmeğimi kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Bu sıramız da bu şekilde olacak. Yaprağımızı diğer sıraları da aynı şekilde olacak. Yani şu ortada 5 ilmeğimiz var ya. Bu 5 ilmekten 1 ilmek kalana kadar örelim. Bu kesim yerleriyle birlikte toplam 3 ilmek olacak. O üçünü artık bir kesmeyeceğiz. O şekilde bırakacağız. Yani burada 1 ilmek kalsın. Kesim yerleri hariç 1 ilmek kalana kadar örelim. Daha sonrasını yine birlikte çalışalım. Yaprak çalışmamı bitirdim. Gördüğünüz gibi ortada 3 ilmeğim kaldı. Yani kesimlerle birlikte 3 ilmeğim kaldı. Normalde bir tane ilmeğim kaldı. Bu üçü de kesiyorduk ama bu etek kısmı olduğu için etek kısmında bu üçlüyü kesmeyeceğim. Böyle bırakacağım. Yaprak çalışmamız bitti. Artık tırtıklı çalışmamızı oluşturup örgümüzü bitireceğiz. Şimdi 6 sıra düz bir şekilde öreceğiz. Önden düz, arkadan ters olacak şekilde örgümüzü öreceğiz. Artık lastiklerimizin de çalışması bitti. Lastik çalışmamızı da düz bir şekilde öreceğiz. 6 sıra düz bir şekilde örelim. Önden düz, arkadan ters olacak şekilde örelim. Daha sonra birlikte diğer kısma geçelim. 6 sıra örgümü düz bir şekilde örüp tamamladım. Lastiğimizi de artık düz bir şekilde örmüştük. 6 sıra örgümü ördüm. Şimdi bu sırada bir dola bir kez çalışması yapacağız. İlmeğimi aldım. Kesimimi yapıyorum. Bir tane doluyorum. Bir kesim 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 yapıyorum. Evet. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Arka sıramızda örelim. Tersten. Bu bir dola bir yaptıktan sonra ilmeklerinizi sayın. Tam 146 ilmeğe denk gelsin. Yanlış olmasın. Yani fazla ilmek olmasın. Arka sıramızda örelim. Sonra 2 sıra daha örelim. Daha sonra kesim çalışması yapacağız. Bir dola bir kez çalışmasını tamamladıktan sonra 3 sıra daha örgümü ördüm arkadaşlar. Şimdi artık kesim yapacağız. Kesim yaptıktan sonra örgümüzün alt kısmını ikiye katlayıp dikeceğiz. Şu tarafı kestim size gösterebilmek için. Hemen kesimi de şöyle kısaca anlatayım. Örerek kesim tekniğiyle kesimimi yapıyorum. Başta ilmeğim var. Bir ilmeğimi ördüm. Hemen baştaki ilmeği onun üstünden atlatıyorum. Bir ilmek daha ördüm. Baştaki ilmeği üstünden atlatıyorum. Bir ilmek daha ördüm. Baştaki ilmeği üstünden atlatıyorum. Bir ilmeğimi ördüm. Baştaki ilmeği üstünden atlattım. Kesim çalışmamız da bu şekilde. Bütün sırayı bu şekilde keserek bitirebilirsiniz. Kesiminizi bitirdikten sonra ipinizi biraz uzun bırakın. Epeyce uzun bırakın. Çünkü
Bu alt kısımda dikim çalışması yapacağız. Dikim çalışmamızda nasıl yapacağız? Örgümüzü böyle katlayacağız ikiye. Bu tırtıklarımız oluşsun diye. Katlayacağız. Arkadan şu şekilde bu aralardan geçirerek, yani şu an netleşmedi ama evet. İlmeklerimizi bir buradan bir buradan alarak dikim çalışması yapacağız. Zaten ben örgümün en sonunda dikim çalışmasını da göstereceğim size kolları ördükten sonra. Örgümüzü bu şekilde keselim, bitirelim. Daha sonra kollarımızı anlatmaya geçebiliriz. Evet, kol kısmımıza geldik. Kolumu ben şişime taktım. Tek misinalı şişte döne döne öreceğim kolumu. 19 ilmek bu tarafa, 19 ilmek bu tarafa koydum kasmasın diye. Şimdi bu altta kasmaması için ilmek çıkartacağız. Biraz ipimi böyle içine doğru koydum. Bu alttan ilmek toplayacağım. Evet, şimdi hemen şuradan gördüğünüz kısımdan bir ilmek alıyorum. Bir. Şöyle altı şöyle yapalım. Bir ilmeği buradan aldım. Hemen yanından bir ilmek daha alıyorum. 2. Hemen yanından şuradan bir ilmek daha alıyorum. 3. Hemen yanına geldim. Yanından da bir ilmek aldım. 4. 4 ilmeğim oldu. Hemen şuradan da bir ilmek alıyorum. 5. Şimdi 5 bu tarafı ilmeğimizi aldık. Şimdi 5 de bu tarafı ilmek toplayacağız. Hemen şöyle şişimi çekeyim. Artık bu tarafa doğru ilmeğimizi toplayacağız. 5 de bu tarafa ilmek alalım. Toplam 10 tane ilmeğimiz olsun. Hemen şöyle ilmeğimizin aldığımız yerin yanından bir ilmek aldım. Şu şişime şu şekilde taktım. 1. Hemen yanından bir ilmek daha alıyorum. 1, 2. Bakın şurada bir açıklık gözüküyor ya. O açıklığın gözükmemesi için şu şekil ilmeğimi alacağım. Şöyle girdiğimde 3. ilmeğimi de aldım. 3. Şimdi şuradan da 2 ilmek daha toplayacağım. 3. Şuradan girdim. 4 ilmeğim kaldı. En sonunda şuradan bir ilmek alacağım. Onu da şuradan şöyle aldım. 5. Bakın ilmeklerimiz güzel bir şekilde ortaya çıktı. Buradan da 5, 1, 2, 3, 4, 5 toplam 10 tane ilmek aldık. Yani 48 ilmeğe ulaştık. 50 ilmek yapacağım ben kolumu. Hemen ne yapıyorum? Şuradan
Bir ilmeğimi ördüm. Hemen bir gizli artırmamı yaptım. Ve diğer ilmeklerimi bu şekilde örüyorum. Düz bir şekilde. Hep düz örgü öreceğiz. Döne döne öreceğimiz için hep düz olacak. Bu sıramı bitirdim. Diğer sıra tarafa geçerken de bakın. Şimdi şişimizi bu şekilde çekiyoruz. Bunu da bu şekilde çekelim. Evet. Böyle çevirdik. Bu tarafa geldik. Hemen buradaki şişimizi böyle yapalım. Şu diğer uzun şişimizi de biraz çekip alalım. Şuraları biraz örerken hafif sıktırın. Ayrıklık kalmasın diye. Bu şekilde bütün sıramı öreceğim. Gördüğünüz gibi. Hemen son bir tane ilmeğim kaldı. Burada da bir tane gizli artırma yaptırayım. Toplam 50 ilmeğim olsun. Şurayı da hemen örüp sabitleyelim ki açıklık olmasın. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Şurayı şöyle çektirelim. Gördüğünüz gibi hiçbir açıklık, bir sıkıntı yok. Şimdi gene ne yapıyorum? Bu sıramı bitirdim. Öbür sırama geleceğim. Şişimi buradan çekiyorum. Diğer şişimi de böyle çekiyorum. Burası sizin bitiş noktanız olacak. Burası başlangıç noktanız olacak. Yine birkaç sıra daha göstereyim dönerek örmeyi. Dönüşümü yaptım. Hemen bu şekilde biraz bu tarafı da sıktırın, ayrık olmasın. Bütün ilmeklerimi örüyorum. Şurada gizli artırmam vardı. Yine bu tarafımı bitirdim. Şişimi çektim. Bu diğer taraftaki şişimi de çekiyorum. Bu tarafa doğru döndürüyorum örgümü. Hemen şişimi bu tarafa takıyorum. Evet. Şu ipimi arkaya doğru atayım. Bu taraftaki şişimi de çektim. Ve hemen şu şekil örgümü örmeye başlıyorum. Biraz zorlanabilirsiniz ilk defa öğrenenler için. Ama eliniz alışınca kolay oluyor. Hem de dikiş yapma zahmetinden kurtuluyorsunuz. Güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Ben çok seviyorum. Bu şekilde hep düz, hep arkadan örerek örgümüzü. Şurada da gizli çalışmam vardı. Ay. Alamadım. Evet. Bu şekilde bu sıramızı da bitirdik.
Evet, kolumu yeterli uzunluğa gelene kadar ördüm. Yani 15 santim ördüm. Şimdi bu kol ucunda kesim yapacağız. Sonra lastik çalışması yapıp kolumuzu bitireceğiz. Hemen kesimimize geçelim. Bu kısımda bir ilmek öreceğim. Hem de lastik çalışmasına da başlayacağım. Bir ilmek ördüm. Düz. Bir ilmek keseceğim. Önden. Bir düz ilmek örüyorum. Ters ilmeği örürken 2 ilmeğimi keserek yapıyorum. Evet. Bir düz ilmek ördüm. Bir ters ilmeğimi örerken ikisini bir kesip ördüm. Bir düz ilmek. Bir ters ilmek. Bir düz ilmek. 2 ilmeğimi kesip ters ilmek. Bir düz ilmek. 2 ilmeğimi kesip ters ilmek. Bir düz ilmek. 2 ilmeğimi kesip ters ilmek. Bir düz ilmek. Kesemedim. Bir düz ilmek. Öbür şişime geçiyorum. Bir düz ilmekle bitirmiştik burayı. Şimdi şöyle tersten hemen kesim yapıp tersimi ördüm. Bir düz, kesimde ters ilmek. Düz ilmeğimi bir tane örüyorum. Ters ilmeğimi yaparken kesim yaparak ters örüyorum. Bir düz ilmek, kesim yaparken 2 ilmeğimi kesip ters örüyorum. Sıramın sonuna kadar bu şekilde bir düz öreceğim. 2 ilmeğimi kesip ters öreceğim. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Şurada 2 ilmeğim kaldı. Bir düzümü ördüm. Burada da bir tersimi ördüm. Evet. Bu şekilde lastiğimizi tamamlayacağız. 5 sıra lastik öreceğim ben. Ondan sonra kesim yapıp kolumuzu bitireceğiz. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Evet, 5 sıra boyunca bir düz, bir tersimizi örelim. Sonra örerek kesme tekniğiyle örgümüzü kesip bitirelim. Kesim biliyorsunuz diye göstermeyeceğim. Bu şekilde 5 sıra öreceğim. Şuradan sayabilirsiniz. 1, ikinci sıradayım. 5'e tamamlayıp kesip örgümü bitireceğim. Daha sonra bu altın dikişini göstereceğim ve örgümüzü bitireceğiz. Kolumun kesme işlemini tamamladım. Şurada şöyle hemen birleştirme işlemi uygulayacağım.
İpimi şuradan geçireyim. Denk gelecek şekilde. Evet. İpimi arkaya alacağım. Evet. Şöyle yapalım. Sıkıştıralım ipimizi. Ve arkada ipimizi bağlayalım. Şöyle bir tane düğüm yaptım. Şu şekilde gizleme işlemi yaparak ipimizi gizleyelim. Evet. Bunu daha sonra kesebilirsiniz. Şu an makasım yok. Kolumuzu da bitirdim. Gördüğünüz gibi kolumuz da bitti. Elbise kısmımızı katlayarak dikim yapacağız. Burada kaç ilmeğimiz var? 1, 2, 3, 4. 4 ilmeğimiz var. Buradan da hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye değil 5. yerimizde dikiş yapacağız. Hemen şu alttan giriyorum. Hemen buradan 1, 2, 3, 4, 5. 5. Beşincinin bu başından sabitleyeceğim. Evet. Bu şekilde. Bu şekilde. Daha sonra ipim tüylü olduğu için biraz sıkıntı. Daha sonra şu başlardan buradan geçiriyorum. Hemen bu alttaki bakın bu alttaki şuradan tek dişten geçirdim. Bir alttan bir üstten geçirerek bütün sıramı komple dikeceğim. Evet. Alt sıradayım. Hemen alttaki ilmeğimi aldım. Hemen bu üstten de şu tırtıklı yerinden aldım. İpi uzun bıraktığım için dolaşıyor. Evet. Şuradan diyelim sıranızı kaçırdınız. Hemen sayın. 1, 2, 3, 4, 5. Beşincideyim diye. Şöyle sıktırayım. Evet. Hemen geldim. Bakın bu hemen yanındaki ilmekten dikişimi yaptım. Alttayım. Alttaki ilmeğimi aldım. Hemen şu üst ilmeklerden dikiyoruz. Benim ipim tüllü olduğu için gözükmüyor olabilir ama sizinki normal ip kullanacaksanız onda dikim daha rahat oluyor. Bakın dolandı hep. Evet. Ne yaptım? Üstten almıştım. Hemen bakın 5. sıramın bu değil şu üst. Üst çubuğundan alıp alttan da hemen şundan alıp dikimimi tamamlayacağım. Bunu düz bir yere serip dikim yaptığınızda daha kolay oluyor. Ben şu an video çekmek için zorlanıyorum. Evet. Gene alttan ilmeğimi geçirdim. Hemen üstteki sıramdan ilmeğimi aldım. Dikişimizi de bu şekilde
sona kadar tamamlayacağız. Video uzamasını istiyorum artık. Gördüğünüz gibi etek ucumuzda bu şekilde tırtıklı bir şekilde gözükecek. Videomun sonuna geldim. Bütün hırkamın anlatımını yaptım. Artık tek kolunu kaldı örmek. Onu da örüp bitireceğim hırkamı. Beni sona kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz yorum yapıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Umarım inşallah güzel anlatabilmişimdir. Beğenmişsinizdir anlatımımı. Biraz koyu renk ip seçmişim ama elimde bu ip vardı ve kızıma bu renk hırka örmek istediğim için bu renkli anlatım yapabildim sadece. Umarım anlaşılır olmuştur, gözükmüştür. Yani rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Ben anlatırken çok keyif aldım. Siz de örerken inşallah çok keyif alırsınız. Ördükten sonra bana hamarat anneler Instagram kanalımdan resimlerinizi atarsanız çok sevinirim. O zaman sevgiyle örün. Hoşça kalın.